Evet arkadaşlar, servisimize bir adet C5 Prime geldi. Şimdi bakın, Custom Binary Blocked by FRP yazıyor ve sürekli cihaz kendi kendine resetliyor. Şimdi bunun çözümü için arkadaşlar, eğer ki dediğim gibi yerlere bakarsanız kolay. Çünkü yazılım atmak için 5-6 tane yazılım indirmek zorunda kalabilirsiniz. Yani şöyle bir mantık yok. J5 Prime yazılım indir. Hangi yazılımı ne için neden indireceksin? Önemli olan bu. Ve bunu arkadaşlar yani yazılım nasıl atılır C5 Prime de yazdığınız zaman yani çıkıyor, fakat önemli olan burada arkadaşlar sizin cihazınızın hangi yazılım, hangi bit uyması gerekiyor, onları bilmeniz gerekiyor. Yani J5 Prime yazılım at deyip de video izlemek de olmuyor arkadaşlar. Ve bunu da çoğu videoda maalesef bahsetmiyorlar ve eğer ki atarken düşük bitle atmaya çalışırsanız cihaz kabul etmiyor, hata veriyor. İşte hatalardan sebebi bir tanesi de bu. Şimdi öncelikle arkadaşlar cihazımızı yazılım moduna alacağız. Şu şekilde home tuşu, ses kısmı ve on off'a basılı tutuyoruz. Bekliyoruz. Evet. Şimdi ses açma tuşuna basıyorum. Evet, cihaz yazılım moduna girdi arkadaşlar. Arkadaşlar home tuşu, ses kısmı ve on off tuşunu üçüne aynı anda basıp download modu ekranına girdikten sonra şimdi arkadaşlar bakın, burada önemli olan, bakın size gösteriyorum nasıl bakacaksınız. Şimdi burada arkadaşlar bakın APSV rev yazıyor. Burada ne yazıyor işte B1 K0 S0. Buradaki rakamlar ve harflerin rakamların ya da şuradaki harflerin ne olduğu önemli değil. Buradaki arkadaşlar mesela burada B3 olsaydı K1 S1 de olabilirdi. Atıyorum B5 K1 S2 olabilirdi. Ya da K5 olabilirdi. B1 olabilirdi. Burada arkadaşlar şu harflerin yanına gelen rakamların hangisi en büyükse arkadaşlar, mesela 3 sayısı büyükse arkadaşlar bu cihazın yazılımın bit sürümü 3. Bunun arkadaşlar bit sürümü gördüğünüz gibi 1. Çünkü 1, 0 ve 0 var. 1 en yüksek rakam olduğu için onu göz önünde bulunduruyorsunuz. Cihazın arkadaşlar bit sürümü yani U'su U1 diyelim. Öyle söyleyeyim ben size. U1 yani bit demek. U1 bit arkadaşlar. Şimdi cihaz arkadaşlar buradayken bilgisayara bağlıyoruz. Bakın bilgisayara bağlayınca şu hani bilgisayarda yeni doğanın bulunduğu uyarısı vermesi gerekiyor. Vermezse nedir arkadaşlar arıza? Birincisi cihazınız şarj olabilir, fakat bilgisayarın görmesi için data yollarının sağlam olması gerekiyor. Yani mesela artı ve eksi şu ayaklar diyelim şarj soketinde. Burada 3 tane data yolu var. Bu data yolların bir tanesi kopuk olursa eğer artı eksi çalışacak, cihaz şarj olacak, ama data yolları birisi kopuk olursa cihazı bilgisayar görmez. Data yolları kopuksa zaten arkadaşlar USB aygıtı tanınmadığı gibi ya da burada ünlem işaretinde bazı işaretler çıkabiliyor bilgisayarda. Burada arkadaşlar şimdi bilgisayarı taktığınız zaman hani yeni donanım ekranına dırıt diye bir ötmesi gerekiyor cihazın. Eğer öttü diyelim. Şimdi programımıza geçelim arkadaşlar. Cihaz bakın biraz download modunda duracak. Bakın burada gördüğünüz gibi COM1 verdi arkadaşlar. Eğer ki COM1 veriyorsa her şey yolunda. COM1 vermiyorsa ama cihazı taktım, bakın şimdi çıkarıyorum. Bakın gitti. Bu uyarı sesini almanıza rağmen buraya COM gelmiyorsa arkadaşlar Samsung driverları cihazınızda kurulu değil. Bilginiz olsun.
driver'ları kurursanız buradaki com yazısı aktif hale gelecektir. Şimdi buradan arkadaşlar cihazın sürümü G570 U1 yani aşağıda ben link vereceğim. Yani sizin indireceğiniz sürüm J5 Prime. Bakın ROM diyeceğim ama ROM direkt indirmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim size. Bakın mesela şu siteye girelim. Bakın indirirken de şuradan göstereyim hemen. Evet, Türkiye seçelim. Bak abi gördün mü? Bak. Bit yani bak şurada görüyor musun? Bak bit. Burada 3 var, 2 var, 1 var. Anlatabildim mi? Senin bit sürüm mesela 3 olsaydı sen gidip 1'i atarsan olmayacak abi. Sabaha kadar uğraş olmaz. Şimdi ben bu 1'i indirmiştim arkadaşlar. İndirdikten sonra buraya geçiyorum. Bakın BL'ye basıyorum öncelikle. İndirilenlerde bulalım ilk önce. Evet. İlk önce BL'yi seçmiştik. Buradan BL'yi seçiyorum. Aç diyorum. AP'yi seçiyorum. AP'yi seçtim. Aç dedim. Arkadaşlar bakın yazılım atma şeklini, teknik detaylarını kimse bu şekilde ayrıntılı anlatmaz arkadaşlar. Bakın çok değerli bilgiler. Bunu size kimse anlatmaz. Al yazılım at derler. Ama bu teknik detaylar önemli aslında. Çoğu kişi de yazılım atıyorum diye gösterir. Bu ayrıntıyı size söylemez. Yani bir yazılımcı size bunu anlatmaz arkadaşlar. Evet, şuradaki arkadaşlar AP'nin boyutu biraz yüksek olduğu için biraz bekletebilir. Şöyle bir 10 saniye falan. Şimdi CP'ye tıklıyorum. CP'yi seçtim. Daha sonra CSC'ye tıklıyorum. Home CSC'yi seçtim. Uzarda boş kalacak arkadaşlar. Start veriyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi recovery sistemleri atmaya başladı. Cihazda şimdi arkadaşlar yükleme ekranı çıktı gördüğünüz gibi. Şu an bunun yüklenmesini bekliyoruz. Bu zaten fazla süre. Arkadaşlar yazılım atmak uzun sürmez. Ama bilmeden indirilen yazılımlardan sürekli hata alırsınız. Sabaha kadar indirirsin. İşte ya denk gelirse gibi, işte olmazsa neyi yapacaksın derken bir bakmışsın 10 tane yazılım indirmişsin. Hele bir de hepsini bitleri düşük alarak alırsan dersin ki bu olmuyor dersin, ya bozuk dersin. Arkadaşlar biti düşük olursa cihaz kabul etmez arkadaşlar. Özellikle şu log hatası aldıysanız zaten direkt bit sürümünü aynı atmak zorundasınız arkadaşlar. Yoksa cihaz gene bu hataya düşecektir. Bilginiz olsun. Bunun bitmesini bekleyelim. Evet, bitmek üzere arkadaşlar. Burada aynı şekilde bitiyor şu an bakın. Son şeyler kaldı.